Merhaba sevgili yükselen ikizler ve burcu ikizler olanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yorumlarımı paylaşmak istiyorum. 2021 yorumlarıma geçmeden önce lütfen doğum haritanızı ve kalemi yanınıza alın. Ben anlatırken haritanızı takip edip notlar alabilirsiniz. Faydalı olacağını düşünüyorum. Çok detay ay anlatmayacağım ama 2021'in sizin için ana gündemini, o konu üzerinde durmak istiyorum. Zor bir yıl geçirdik ve 2021'e de yine bu zorlu enerjilerle giriyoruz tüm dünya olarak. Elbette bu dünya ve ülkeler için daha zor enerjilerle çalışılıyor. Bireysel haritalarda biraz daha şanslıyız. Fırsatlar yakalayabiliriz. Güzel zamanlarımız var. Şimdi gelelim 2021'e. 1 Ocak 2021 olarak çıkarttığım ikizler yükselen haritamızda gördüğünüz gibi vurgu 1. ve 7. ev üzerine, yani ay düğümlerin olduğu ev tüm yıl tutulmaların yaşanacağı konuları bize anlatır. Yılın ilk ay tutulması 26 Mayıs 2021. 5 derece yay burcunda olacak. Yükselen ikizlerin bu 7. evine denk geliyor. İlişkiler, ortaklıklar ve evlilik konusunda bir ay tutulması yaşayacak. Yani kendisi ve karşısındakilerle ilgili bazı yeni kararlar, bazı sonlanmalar, tabii ki her son bir başlangıçtır. Bitirilmesi gereken konular gündemine gelecek sevgili yükselen ikizlerin. Arkasından 10 Haziran 2021'de 19 derece ikizler burcundaki güneş tutulması yükselen ikizlerin 1. evine denk geliyor ve kuzey ay düğümü de orada. Yani bu güneş tutulmasıyla ikizler burcu için hayatlarında bir ilerleme kaydedecekleri, bazı yeni projelere hayatlarında başlayacakları, değişime önce kendisinden başlayacaklarını anlatır. Yani dış görünüş olarak kendini değiştirmek isteyebilir, dışa karşı artık daha farklı görünmek isteyebilir, kafasında, planlarında, hayallerindeki konuları değiştirmek isteyebilir, hayata bakış açısını değiştirmek isteyebilir. Aynı zamanda unutmayın ki 1-7 aksındaki tüm tutulmalar 10. ve 4. eve de kare yapıyor. 10. ve 4. evi de tetikliyor bu tutulmalar. Yani yükselen ikizlerin tüm yıl yaşayacağı 1-7 aksındaki tutulmalar hem kariyerlerini hem ev hayatını da etkiliyor. İsteseler de istemeseler de kariyer ve ev konularında değişim olacak hayatlarında. Anne baba konularında değişimler var. Kariyer konusunda yeniden yapılanmaya gitmeyi düşünebilirler. Evle ilgili bazı değişikliğe gitmeyi düşünebilirler gibi etkiler var. Yalnız bu Haziran'daki güneş tutulması aynı zamanda Merküryen olacak. Yani orada bir Merkür gerilemesi de var. Zaten yükselen ikizlerin yönetici gezegeni Merkür'dü. Ve aynı zamanda Merkür ikizler burcunda geriliyor. Yani ikizler burcunun kendini ifade edemediği ve kararlarında acele etmemesi gereken bir dönem. Bu güneş tutulmasıyla evet harekete geçmek istiyorsunuz. Bazı kararlar almak istiyorsunuz ama bunun için acele etmemeniz gerekiyor. Merkür retrosunun bitmesini beklemeniz gerekiyor. Daha sonra Merkür retrolarında anlatacağım. Çünkü Merkür retrolarında yeni projelere, yeni adımlara başlanmaz. Sorunlar, aksilikler çıkabilir, gecikmeler yaşanabilir. Zaten teknolojik anlamda da olumlu şeyler vaat etmez. Kısıtlamalar, engeller ve sorunlar var. Arkasından 19 Kasım 2021'de bir ay tutulması var. 27 derece boğa burcunda. Yükselen ikizlerin iç dünyasında bir tutulma ama aynı zamanda yükselen derecesine de yakın bir tutulma. Yani 12. ev, 1. ev, 6. ve 7. evi de çalıştıran bir tutulma. Şöyle düşünebilirsiniz. Ruhunuz, iş dünyanızda bazı konulara açıklık getirmek isteyeceksiniz. Arkanızdan çevrilen bazı dolaplar, gizli işler falan önünüze gelebilir. Gizli düşmanlarınız açığa çıkabilir. Siz içinizde bazı kararlar alabilirsiniz. Ruh sağlığınızla, fiziksel sağlığınızla ilgili bazı kararlar almak isteyebilirsiniz. İşte sağlıklı yemeğe geçmek isteyebilirsiniz. Spora başlamak isteyebilirsiniz. Meditasyon ya da yoga yapmak isteyebilirsiniz. Ruhunuza iyi gelecek şeylerin peşine düşmek isteyebilirsiniz. Bu konuda başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kötü alışkanlıklar
alışkanlıklarınızı sonlandırmak isteyebilirsiniz. Bu da böyle bir tutulma. Aynı zamanda dediğim gibi 6. evi de etkileyen bir tutulma olduğu için gündelik işlerinizle ilgili, evcil hayvanlarınızla ve sağlığınızla ilgili önem vermeniz gereken bir tutulma olacak. Arkasından 4 Aralık 2021'de bir güneş tutulması var. 12 derece Yay burcunda. Yine sizin ilişkileriniz, ortaklığınız, evliliğiniz gündemde. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konularda bazı kararlar alabilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Ortaklık kararı alabilirsiniz ya da o sürece gidebilirsiniz. O süreç hızlanabilir hayatınızda. İşte nişan gibi, söz gibi. Bu konularda sizi etkilemiş olacak. Tüm yıl gördüğünüz gibi 1 ve 7 aksında gelişmeler, aynı zamanda kariyer ve ev hayatınızda etkileyecek olan açılar yapmış olacak. Tüm bu tutulmalarda bir de dikkat edilmesi gereken, sizin kariyer evinizdeki Neptün ay düğümlerine kare yapıyor gördüğünüz gibi. Tüm yıl bunu yaşayacağız. Bu kare Nisan'dan itibaren azalmış olacak etkisi. Şimdi bu kare şunu demek istiyor. Özellikle Nisan'ın sonuna kadar bu tutulmalarda lütfen özellikle kariyer ve evinizle ilgili konularda ani kararlar vermeyin. Çünkü siz aslında kariyer konusunda işinizle ilgili bazı şeyleri net göremiyorsunuz. Çünkü Neptün bulunduğu ev konularını bize net göstermez. Siz işiniz ve kariyer konusunda bazı şeylere hakim değilsiniz. Belki sizin bilmediğiniz konular ve kararlar alınıyor ama siz bildiğinizi sanıyorsunuzdur. O yüzden Nisan'dan önce bu konularda karar vermemeniz, hemen harekete geçmemeniz daha doğru olacaktır. Dediğim gibi ay düğümlerinin buraya yaptığı kare aynı zamanda 4. evi, yani evinizi de etkiliyor. Gelelim Merkür retrosuna, retrolarımıza. Artık retrolar 2021 itibariyle hava grubunda olacak. İlk retro Kova burcunda 30 Ocak ve 24 Şubat arası. Bunu 15 Ocak itibariyle alabilirsiniz. Çünkü retro enerjisi hemen retro olduğu an başlamaz. Gezegen önce yavaşlamaya çalışır, ondan sonra retro olur. İşte o yavaşlama sürecini de dikkate almanız gerekir. Burada bir Merkür gerilemesi olacak. Yani sizin 9. evde olacak. 9. ev konuları uluslararası ilişkiler, yabancı dil, akademik eğitim, yurt dışı, uzun yolculuklar, felsefi konular, inançlarınız, üniversite gibi konularda aksilikler, gecikmeler, terslikler, mesela bir eğitim almanız isteniyor ya da istiyorsunuz ama olmuyor o dönem ya da sınav erteleniyor gibi ya da uçamıyorsunuz, iş seyahatine çıkacaksınız, çıkamıyorsunuz gibi engellemeler, gecikmeler yaşayabilirsiniz. Daha önceden planladığınız, belirlenmiş bazı alınmış kararlar varsa bu dönemde ki sözleşmelere imza atmanız gerekiyorsa imza atabilirsiniz. Ama yeni bir karar Merkür retrosunda alınmamalı ve imzalar atılmamalı sözleşmelere. Çünkü bazı tersliklere sebebiyet verebilir. Merkür retrosunu artık hepimiz biliyoruzdur. İletişim sorunları, aksilikler, gecikmeler, kişilerin birbirlerini yanlış anlaması, teknolojik cihazlarda arızalara sebebiyet, özellikle teknoloji alışverişinin yapılmaması, kargoların birbirine karışması vesaire, eski sevgililerin dönmesi, zaten retroda dönen eski sevgili tekrar ayrılır. Çünkü iletişim sorunları zaten var. Yine kimse kimseyi anlamaz gibi sorunlara sebebiyet veriyor. Ama hani bu herkesin haritasında tabii değişebiliyor. Çünkü Merkür retrosunda doğan olumlu açılı alan bir haritada bunlardan bahsetmemiz çok az olabilir. Yani bu kadar güçlü çalışmaz bu olumsuz enerji. Daha az çalışabilir. Bu kişiden kişiye değişiyor. Ama genel yorum, evet, Merkür retrosunda bu tarz kararlar alınmaması yönündedir. Gelelim az önce bahsettiğim İkizler Burcu'ndaki Merkür retrosuna. 28 Mayıs ve 20 Haziran arasında gerçekleşecek. Sizin 1. evinizde gerçekleşecek. Ve bir güneş tutulmasının içerisinde olacak bu Merkür retrosu. Yani lütfen ilişkiniz, ortaklığınız, eviniz ve kariyerinizle ilgili kafanız çok karışık olabilir. Yanlış ve kirli bilgilerle kafanız dolmuş olabilir. Beklemede kalmak, karar vermemek, harekete geçmemek en doğrusu olacaktır. Yükselen İkizler Burcu, sevgili yükselen İkizler Burcu, sizi bu konuda tekrar uyarmak istiyorum. Yılın son Merkür retrosu Terazi Burcu'nda olacak. Aşk evinizde olacak bu. 26 Eylül ve 18 Ekim arasında
sizin aşk ve çocuklarla ilgili, hobilerle ilgili, sanatla ilgili evinizde bir Merkür Retrosu var. Bu dönemde de sevgilinizle ya da çocuklarınızla bazı iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Sanat ve hobiyle ilgilendiğiniz alanlarda da bazı iletişimsel ve teknolojik sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte de dikkatli olmakta fayda var. Tüm yıl etkili olacak diğer açıya gelirsek eğer, bizi zorlayacak açı gördüğünüz gibi Uranüs'ün, yani sizin 12. evinizde bulunan Uranüs'le sizin 9. evdeki Jüpiter, Satürn'le, özellikle Satürn'le karesi olmuş olacak. Bu kare tüm yıl çok önemli. Sizi etkileyecek, hepimizi etkileyecek. Hepimizi farklı ev konularında, farklı alanlarda etkileyecek. Sizi etkileyecek alanlardan bahsedeceğim şimdi. Zaten biz 2021 yılına Uranüs retrosuyla girdik. Yani Boğa burcunda Uranüs 17 Ağustos 2020'de retroya başlamıştı. 13 Ocak 2021 tarihine kadar retroydu. 13 Ocak'tan itibaren düz hareketine başlayacak. Yani buradan 6 dereceden biraz ilerleyecek böyle Uranüs. Arkasından 19 Ağustos 2021'de tekrar retro yapacak. Yine geri gidecek bu tarafı doğru, yani Koç burcuna doğru gidecek ve 19 Ocak 2022 tarihine böyle transite devam edecek retro. Bu süreçte 4 kere Satürn'le kare yapacak. Bu tarihleri lütfen not alın. 18 Ocak 2021'de, 17 Şubat 2021'de, 15 Haziran 2021'de ve 24 Aralık 2021'de Satürn Uranüs kareleri var. Satürn Uranüs kareleri sizi hangi alanlarda etkileyecek? İç dünyanızda karşılaştığınız ani olaylar, beklenmedik sorunlar sizi yıpratabilir. Psikolojinizi bozabilir, düzeninizi alt üst edebilir. Özellikle yabancı dil eğitimi alıyorsunuz, akademik eğitim alıyorsunuz, üniversite eğitimi alıyorsunuz ya da yurt dışı ile ilgili planlarınız var. Bazı planlar yapmışsınız, iş planları, iş hayatınızda belli noktalar var. İşte almanız, tamamlamanız gereken eğitimler, danışmanlıklar, iş görüşmeleri var. Ya da uzun yolculuklar yapacaksınız, şehirler arası bazı iş planlarınız var. Tüm bunlar ani bir şekilde Uranüs etkili olarak bozulacak. Tüm bu planlarınızın alt üst olması da size iş dünyanızda sinirlerinizi bozacak ve sizi sarsacak. O yüzden bu konularda daha dirayetli olmanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta evet, Satürn sizi akademik eğitim, uluslararası konular, yabancı dil, yabancı ülkeler, uzun yolculuklar gibi, aynı zamanda tabii ki 3. evi de etkiliyor burada. Basın, yayın, medya, teknoloji, internet, belki kitap yazıyorsunuz gibi tüm konularda sabırlı olmanız. Çünkü Satürn sizden bunu istiyor. Sabırlı ol, değişime ayak uydur ve gerekeni yap. Sizden istediği bu. Öğrenip gerekeni yapmanız. Ve burada Uranüs sizin zaman zaman planlarınızı bozması sizi yıldırmamalı. Azimli bir şekilde çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu 4 kere olacak olan açıya dikkat ederseniz, gün olarak değil tabii ki, çünkü bu açı bir gün sürmeyecek. O gün, o civar olacak tarih olarak. Zaten aylık yorumlarda da bunu anlamış olursunuz. Aylık yorumlar da yapmaya çalışacağım. Oradan ona göre hayat planlarınızı yaparsınız. Yani sonuçta arada nefes alınacak zamanlar da olacak ama etkisi de olacak Satürn-Uranüs karesinin. Zaten Satürn'ün 21 Aralık 2020 Kova burcuna geçmesiyle sizin kesinlikle bir akademik eğitimi tamamlamanızı istiyor. Bir yabancı dil öğrenmenizi istiyor. Sizin zaten bu konularda gelişmeniz ve ilerlemenizi istiyor. Almanız gereken sorumluluk bu konuda. Arkasından gelelim Neptün retrosuna. Neptün retrosu, yani Neptün sizin kariyer evinizden geçiyor ve kariyer evinizden geçerken dediğim gibi olaylara hakim değilsiniz. Belirsiz bir kariyer planlamanız var ya da siz kariyeriniz hakkında planladığınızın dışında bir durumdasınız. Farkında değilsiniz. Çok belirsizlikler içerisindesiniz. Bu retro sürecinde belki 24 Haziran'la 2 Aralık arası belki bir şeyleri biraz da olsa görebilirsiniz. Ama kariyer değişimi
ya da bazı kariyerle ilgili hamleler yaparken çok dikkatli olmanızı önerir. Onun dışında Venüs retrosu var. Bu yıl Mars retrosu olmayacak. Aralık ayında 14 Aralık'la 24 Ocak 2022 tarihleri arasında Oğlak Burcu'nda bir Venüs retromuz var. Bu da sizin gelir gider kaynaklarınızı etkiliyor, maddi kaynaklarınızı etkiliyor. 2-8 aksını etkileyen bir retro. Yani siz maddi sorunlarla sanki 2022'ye gireceksiniz. Bunu önceden hazırlanabilirsiniz. Borç, kredi, nafaka, prim, tazminat, ortak gelirler gibi konularda biraz sıkışıklık, sorun, giderlere yetişememe gibi bir durum var. Jüpiter retrosuna gelirsek, Jüpiter retrosu da Kova burcunda. Şimdi Jüpiter'in 9. evden geçmesi zaten size bir yabancı dil verir. İstediğiniz harika eğitimleri verir. Akademik kariyer yapma şansı verir. Ama yanında Satürn olması da bunun rahatlıkla, kolaylıkla gelmesi değil, aşırı sorumluluklarla ve çok çalışmakla beraber geleceğini anlatıyor. O yüzden yılmamanız gerekiyor. Yani Jüpiter'den de şanslısınız aslında. Jüpiter retrosu da sizin 9. evden 10. evinize geçecek. Yani kariyer evinize geçmiş olacak ve o süreçte kariyer evinde bazı fırsatlar ve şanslar yakalayabilirsiniz. Özellikle uzak yerlerden, yurt dışından bazı iş fırsatları ya da proje fırsatları yakalayabilirsiniz. Öyle bir bakış açısı elde edebilirsiniz ve sonra zaten tekrar Kova'ya dönecek. Bu Jüpiter retro döneminde artık sonra yıl sonundan itibaren de Balık burcunda, yani kariyer evinizde 2022 tarihinde transite devam etmiş olacak. Satürn retrosu da yine Kova burcunda 20 Mayıs'la 7 Ekim arasında transitte olmuş olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 2021 yılının hepimize ve dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Sevgiler.